Son dakika karar değiştirdik. Arkadaşımla beraber şu anda hemen Brüksel Sentral İstasyon'a geldik. Brüj'e gidiyoruz. Brüj seyahatinde YouTube kanalındaki konum kim diye soracak olursanız Benim. az önce Pınar bana bir travma anlattı ve gerçekten hani parçalandım. Ne zaman kuğu görsem hep bu travmamı hatırlarım. Beginenhaus isimli manastırdayız. Dünyanın en büyük tuğla kulelerinden bir tanesi arkadaşlar. Yüksekliği 115 metre. Pınar çok etkilendi. Pınar ne zaman böyle mükemmel bir şey görse kendini kapatır arkadaşlar. Öyle bir özelliği var. Şu an kapattı. Şu anda Brüj Burg meydanındayız arkadaşlar. Pınar, neden bu kadar heyecanlısın? Çünkü waffle yiyeceğiz. Çünkü ben şeker bağımlısıyım. Çikolata. Evet, şimdi Brüj'den Brüksel'e gidiyorlar. Efendim günaydınlar. Bir Brüksel sabahından merhabalar. Aşırı soğuk, rüzgarlı. Saat şu anda 10 civarı ve gerçekten çok soğuk. Benim bere takma ihtiyacım var, o kadar. Gelmeden önce Allah'tan bakmıştık. Yani havaların soğuk olduğuna dair buradaki arkadaşlar da bizi bilgilendirmişti ve bütün bavulum kışlık dolu. Öyle bir gün. Şu anda dünkü Brüj gezimizden sonra bugün birazcık Brüksel'i gezmek istiyoruz aslında arkadaşlar beraber. Ama öncesinde şu anda bir güzel kafe bulup birkaç saat çalışacağım. Ardından da belki yine bir free walking tour yaparız. Daha öncesinde yapmıştım ama arkadaş yapmamış. Ses çıkıyor olabilir. Onun için onunla beraber bir yapacağız. 1,5 saat tekrar benim için bir hatırlatma olur. Sizler için de güzel görüntüler çekmiş olurum diye ümit ediyorum. Bonjour à tous. Ça va? Ça va. Evet, Pınar'la tekrar buluştuk. Pınar'ın mimikleri. Pınar bizim aramızda bu arada mimik show olarak geçiyor arkadaşlar. Dün story'de paylaştım. Yakın takipçilerim bunu görmüştür. Pınar'la buluştuk. Çayımızı kahvemizi içtik. Ve free walking tour için bir rezervasyon yapmıştık. Şimdi 5 dakika sonrasında tur başlayacak. Oraya doğru yürüyoruz. Dolayısıyla böyle bir 2,5 saat kadar Brüksel merkezde hem tarihi görmüş olacağız, hem ne var ne yok bunları bilmiş olacağız. Böyle bir güzel, keyifli bir tur olacağını ümit ediyorum. Bir yandan da etrafa bakıyorum. Çok güzel çünkü her şey. Buradan gitmemiz lazım, evet. Öyle. Yağmur yağacak gibi duruyor. İnşallah yağmaz. Sizlere gördüklerimizi, gezdiklerimizi aktaracağız. Yani 2 günde Brüj ve Brüksel'i inşallah tık atıp kapatmış olacağız. Tüm enerjimizle toplantıya hazır mıyız? Evet. Birazcık enerji oraya da bırakmak gerekiyor. Haydi görüşmek üzere. Bakın arkadaşlar, sarı şemsiye bizi bekliyor orada. Tam zamanında yetişiyoruz. Free walking tour'a. Ve işte meşhur Brüksel meydanı sizlerle. Evet, Avrupa'nın en meşhur meydanlarından. Bakın şuradaki sarı şemsiye biziz. Like the shoes, the socks, everything, the logos. And here we have this one, it means that those ones are the original ones. If they are a little bit brighter, just like this one, it means that those are new. They have already changed them. So I really, really good stuff. So nice. Do you?
Selamlar arkadaşlar. Harika bir kameramanla beraber şimdi sizle beraber Brüksel'in ve Avrupa'nın en önemli meydanlarından bir tanesine gidiyoruz. Haydi gidelim. Burayla ilgili şöyle bilgi vereceğim. Şu anda aslında o meydana geçiş sokağını görmenizi istiyorum. Birazdan sokağa çıkacağız ve bu sokakla ilgili az önce katılmış olduğumuz turdan edindiğimiz bilgiler ışığında sizlere detaylı bilgiler vereceğiz. Normalde herhangi bir tura katılmadan buraya geldiğimiz zaman ne kadar güzel bina, ne kadar farklı yapılar diyoruz. Ama acaba bu binaların, bu yapıların arkasında neler varmış? Bunları biliyor muyuz? Bu çok önemli. Ve bunları bildiğimiz zaman işte aslında oranın kültürüne de, tarihine de dair birçok veri elde ediyoruz. Ve o ülkeler arasındaki geçmişte nasıl savaşlar olmuş, kim kimden nasıl etkilenmiş, neden burada birden çok dil konuşuluyor, bunların hepsi daha fazla anlam ifade ediyor deyip şu anda meydanı şöyle bir genel alabilirsek çok sevinirim sevgili Pınar'cığım. Evet, Grand Palace arkadaşlar, yani büyük meydan diye çevirebiliriz. Evet arkadaşlar, şu anda Brüksel meydanından, büyük meydandan, Grand Palace'tan sizlere sesleniyorum. Burada görmüş olduğunuz çok farklı yapılar var aslında ve toplamda 42 tane binadan oluşuyor bu meydan arkadaşlar. Şimdi size burayla ilgili çok fazla detay var ama bazılarını da hızlıca aktarmaya çalışacağım. Arkamda görmüş olduğunuz şu soldaki binadan başlayabiliriz arkadaşlar. Soldaki binanın en üstünde gördüğünüz gibi aslında Saint Nicola arkadaşlar. Özellikle aslında Saint Nicola dediğimiz kimdir? Bu yıl başlarında çocukların beklemiş oldukları Noel Baba diyebiliriz arkadaşlar. O bina o şekilde. Onun sağ tarafına geldiğimiz zaman bakın en yukarıda bir tane sembol var. İkinci binanın tepesinde. O arkadaşlar İspanyol krallığını ifade ediyor. Aslında burası, bu meydan çok fazla kanlı ve çok fazla aslında kötü tarihleri barındırıyor içerisinde. Bunlardan bir tanesi de İspanya kralının o dönemde burayı almasıyla, kuşatmasıyla beraber aslında gerçekleşiyor. Ve o dönemde 300 yıl boyunca burası İspanyollar tarafından yönetiliyor arkadaşlar. Aslında Belçika dediğimiz yer burası, bu bahsetmiş olduğumuz yer, alan Fransızlar tarafından, Hollandalılar tarafından birçok kez kuşatılıyor ve çok fazla savaşlar oluyor burada. Bir keresinde de Napolyon buraya büyük bir bomba yağmuruna tutuyor ve bütün bu binalar, buradaki görmüş olduğunuz binaların tamamı yanıyor. Çünkü o zaman buradaki yapıların hepsi ahşap arkadaşlar. Ve daha sonrasında burayı tekrar Belçika aldıktan sonra 5-6 yıl içerisinde bu görmüş olduğunuz binaları bu sefer taştan yapıyorlar ki herhangi bir yangında bir zarar görmemiş olsun. Şu an görmüş olduğunuz bu siyah gotik yapı ise, şu bina ise bakıldığı zaman buradaki en eski binalardan birisi gibi gözükebilir. Ama aslında buradaki en yeni binalardan bir tanesi. Özelliğini söyleyeceğim size, neden bu şekilde yapılmış. Çünkü burası o dönemde aslında finans merkezi olarak da kullanıyordu ve burayı bu şekilde birazcık ürkütücü yapmalarının sebebi aslında bakın biz buradayız ve buradaki bütün yapılan, ticarette kazanılan bütün çalışmalardaki elde edilen vergilerin bize ödemek zorundasınız gibi korkutucu bir imaj vermeye çalışmışlar arkadaşlar. Bir de şunu ekleyebilirim buradaki yapılarla ilgili. Aslında özellikle şu karşıdaki binaların her bir bina arkadaşlar, o dönem burası Avrupa'nın en önemli ticaret merkeziydi aslında. Ve her bir bina yapmış olduğu, satmış olduğu ürün yönelik özellikler barındırıyor, heykeller barındırıyor. Örnek veriyorum, fırın var, fırına dair bir imaj. Benzin istasyonu ile ilgili aslında mazotla ilgili bir görsel var orada. Yine ona dair bir imaj. Onun dışında çeşitli ticaretle ilgili konular var. Dolayısıyla aslında burası zamanında Avrupa'nın en zengin yerlerinden birisi. Çünkü çok büyük bir ticaret dönüyordu arkadaşlar. Şuraya bakacak olursak şu bina ile ilgili özel bir şey söyleyebiliriz belki. Şuradaki ikinci bina birinci kat değil, ikinci kata çıktığımız zaman orada çok önemli bir yazar yaşamış ve kitaplarını çok iyi bildiğimiz kitapları burada yazmış. Yazarımız arkadaşlar Fransız yazar Victor Hugo ve o pencereye sabah güneş doğarken burada direkt o pencereden içeri giriyormuş ve o güneşin aydınlığıyla aslında güne başlamış ve bunu çok seviyormuş. Dolayısıyla da kitaplarını yazarkenki ilhamı buradan aldığı söyleniyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde şu binaya bakabiliriz belki. Bu bina buradaki en enteresan yapılardan bir tanesi. Çünkü aslında burada da toplam 7 tane farklı
bina var arkadaşlar. 7 farklı binanın birleşmesiyle yapılmış. Bunu da kapılarından görebiliriz. 2 kapı orada, 2 kapı burada, 2 kapı orada ve 1 kapı orada olmak üzere toplam 7 tane binanın birleşiminden oluşuyor arkadaşlar. 7 rakamı Belçika için şanslı rakam olarak geçiyor. Bu meydana da yine çıkan 7 tane etrafta farklı sokak var arkadaşlar. Bunların hepsi bilinçli olarak yapıldığı söyleniyor. Şuraya bakacak olursak ise şuradaki kuğunun olmuş olduğu yerde ise o binada zamanda 3 yıl Karl Marx yaşamış arkadaşlar. Dolayısıyla o da burada aslında o fikirlerini, hepimizin bilmiş olduğu fikirleri geliştirmiş ve bunları nasıl insanlarla paylaşabileceğini burada daha detaylandırmış arkadaşlar. Bakıyorum başka şurayı söyleyebilirim. Bu yapı ise buranın en eski yapısı ve şu ana kadarki korunmuş yapısı arkadaşlar. Belediye binası olarak da geçiyor. Özellikle düğünler, üniversitelerin mezuniyetleri gibi önemli toplantılar yine burada yapılıyor arkadaşlar. Fakat bu binayla ilgili şunu söyleyebilirim. Baktığımız zaman simetrik bir yapı görmüyoruz. Bunun sebebine gelecek olursak da bunu birden fazla mimar yapmış arkadaşlar. Ve tabii ki o zamanlarda şimdiki gibi elektrik yok, işte mühendislikle ilgili bir takım programlar yok. Dolayısıyla binayı bir tarafını yapıyorlar, sol tarafını yapıyorlar, kuleyi dikiyorlar. Daha sonrasında diğer tarafını başka bir mimar yapıyor. Fakat o mimar bu yapıyı yaparken zaman zaman sarhoşluklar da olabiliyor çok fazla içtikleri için. Gördüğünüz gibi sol tarafta dikdörtgen şeklinde pencereler varken sağ tarafta arkadaşlar şu anda aklıma gelmiyor ama şu ovallikleri söyleyebilirim aslında açısal olarak farklı bir tasarım söz konusu. Bir de bu taraf daha uzunken bakın yukarıdaki küçük pencerelerden sayabilirsiniz. Sağ taraf daha kısa arkadaşlar. Bunun sebebi sorulduğu zamanda da aslında zaman zaman onu bilerek yaptıkları söyleniyor. Zaman zaman da herkes kendisinden, her mimar kendinden bir detay eklemek istediğini söylüyorlar. Evet. Kule bu arada arkadaşlar. Kuleye çıkış ücretsiz. Kuleye çıkabilirsiniz. Henüz biz kuleye çıkmadık ama böyle de bir bilgi verildi. Aynı zamanda içerisinde müzede var arkadaşlar. Genel olarak bu meydanla ilgili bunları söyleyebilirim. Benim atladığım veya bize aktarılmayan çok fazla detay olduğuna eminim. Ama şimdilik bu bilgiler sanıyorum ki yeterlidir. Umarım faydalı olmuştur. En enteresan gelen bilgiler nedir? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar yaklaşık 2 saattir trenlerdeyiz. Bir durağımız kaldı. Bir durak sonrasında toplantımızın olacağı yer gelmiş olacağız. Fark et. Nous citons un bon voyage. Entrikalı, güzel ve farklı bir yolculuk yaptık. Şimdi Pınar'a görüşlerini almak için sözü uzatıyorum. Merhaba Pınar. Merhaba. Nasıl geçti yolculuk? Yorucu. Yorucu. Peki Brüj ve Brüksel hakkında ne düşünüyorsun son 2 gün? Ya Brüj güzel. İlk kez gittin değil mi ikisine de? Evet, ikisine de Evet, ilk kez gittim. gözlemlerin, hislerini almak güzel olabilir. Bence Brüj kesinlikle böyle bir gün ayrılıp yürünmesi gereken bir yer. Brüksel'e de gidilsin. Ama Brüksel'de kaldım yani şey gibi şeyim vardı, soru işaretim vardı. Brüj'de mi kalsam, hep o taraflarda mı gezsem yoksa Brüksel'de kalsam mı gibi. Brüksel'de kalmak çok doğru bir kararmış. Daha merkezli, kalabalık, daha fazla etkinliğin olduğu ve daha fazla yer görebileceğiniz bir yer olduğu için. Fiyatlar nasıl? Fark ediyor muydun? Yani diğer Avrupa şehirlerine kıyasla Brüksel bence daha uygun. Brüj'de Brüksel? Brüj'de Brüksel'de, Brüj daha pahalı. Okey. O yüzden öyle de bir artısı oldu kalma yerlerinde. Brüj'de kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Ama bence bizim yaptığımız gibi böyle günübirlik gezebilirsiniz. O güzel oldu. Brüksel güzeldi bence. Free walking tur nasıldı sence? Değer mi? Yapılmalı mı? Bence kesin yapılmalı. Sadece o da bir tık yorucuydu ama belki de biz çantalarla gitmemeliydik ya, bilmiyorum ki. O da bir tık yorucuydu. Çünkü aynı yerdeki, yani diğer katıldığımız turlarda böyle biraz daha yürünüyor. Ama bunda meydanda aniden size böyle o 40 binanın 15 tanesini falan anlatınca yani hep aynı yerde sabit kalıyorsunuz ya. Bir tık daha yürümek isterdim. Ama zaten şansımıza bugün yağmur yağdığı için yürümediğimizde biraz iyi oldu. Peki. O zaman sana çok önemli bir soru. Nihat Yücel YouTube kanalında olmak
sana nasıl hissettirdi? Nasıl bir duygu? Nasıl bir ayrıcalık? Bu ayrıcalığın farkında mısın? Çok özel hissediyorum. Ben hep videolarda bazı insanlar gördüm. Özellikle annem. Hep onun yanında olmak isterdim. Keşke bu videomuzda annen de yanımızda olsaydı. Ben kendisini çok beğenerek izliyorum. Dolayısıyla böyle hep onun izinden giderek halı yıkanacak yerler aradım. Belki Brüksel Meydanı önerebiliriz. Halı yıkanacak yer olarak. En azından bu videoda bunun eksiğini hissetmesin kişiler. Çünkü ben çok beğenerek takip ediyorum. Evet. Özel hissediyorum şu anda. Süper. Evet, teşekkür ederiz efendim. Ben Bu teşekkür seyahatimizin, ederim. vlogumuzun bir parçası olduğunuz için. Beni de davet ettiğiniz için, dahil ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Evet, kapatıyoruz. Tabii. Evet, sizler de Pınar gibi bu seyahatlere katılmak istiyorsanız aşağıya 10 arkadaşınızı etiketleyin. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanala abone olmayı elbette unutmuyorsunuz arkadaşlar ki bu şekilde aldığım motivasyonlarla sizlerle daha fazla video, vlog buluşturabileyim. Teşekkürler, görüşmek üzere, arz ederiz.